Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, pratik, ekonomik bir tarif vermek istiyorum bugün sizlere. Patates ve yumurtadan oluşan hamuruyla muhteşem bir börek tarifidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimize ilk olarak patateslerimizi rendeleyerek başlayalım. 6 adet küçük boy patatesim var. Kabuklarını soydum ve yıkadıktan sonra rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Evet, son patatesimi de rendeliyorum hemen. Üç adet yumurtam var. Uygun bir kaba kırarak alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra bir çırpıcı ile karıştırıyorum. Evet, biraz karabiber ekledikten sonra tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Evet, patateslerin fazla suyunu sıkarak yumurtanın içine ekliyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, biraz daha tuz ilavesi yaptıktan sonra karıştırıyorum. Her tarafına yumurta gelecek şekilde karıştıralım. Fırın tepsisine fırın kağıdı serdikten sonra patatesimizi bir spatula yardımıyla aynı eşitlikte yayalım. Evet, spatula yardımıyla yaydıktan sonra kenarlarını da düzeltelim en son. Önceden ısıttığımız 170 dereceli fanlı fırında 25-30 dakika kızartmayı bırakalım. 1 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde ince ince doğrayalım. 4-5 adet yeşil biberim var. 2 adet de kırmızı biberin çekirdeklerini çıkardıktan sonra ince olacak şekilde doğruyorum. ...200 gram kıymayı tane tane olana kadar kavurdum. Üzerine doğradığım kuru soğanları ekliyorum ve kuru soğanların kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Soğanların kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra doğradığım biberleri ekliyorum. 1-2 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Evet, ara sıra karıştıralım. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım ve damak tadınıza göre baharat ekleyebilirsiniz. Biraz kekik, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, karabiber ekledikten sonra karıştırıyorum ve altını kapatıyorum hemen. Evet, 25 dakika sonra patatesi çıkardım. Bir fırın kağıdı ile ters çevirerek dikkatli bir şekilde üzerindeki kağıdı çıkartıyorum. Evet, kağıdı hemen sıcakken çıkartalım.
Hazırladığımız kıymalı harcı üzerine dökerek yayalım eşit bir şekilde. Böyle 50 gram rendelenmiş kaşar peynirini ara ara serpiyorum. Rulo sararak şekil verelim. Gördüğünüz gibi hiçbir kırılma olmuyor. Tekrardan fırın tepsisine alalım. Üzerine başamel sos hazırladım. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı sütle hazırlamış olduğum başamel sosu üzerine yayıyorum. Biraz fazla geldi. Kenara ayırmak istemediğim için hepsini kullandım. Evet, hepsini üzerine döktükten sonra bir spatula yardımıyla düzeltiyorum kenarlarını. Üzerine bir tutam maydanoz doğruyorum. Kalan kaşar peynirini de üzerine gezdirelim. Evet, en son tekrardan kenarlarını düzelttikten sonra önceden ısınmış 170 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Hemen fırından çıkartıyorum. Sıcak sıcak servis tabağına alarak ikrama hazırlıyorum. Evet, dilimler halinde kesiyorum. Siz soğutmadan direkt servis tabağına alarak ikrama hazırlayın. Sıcak yemenizi tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi rulo börek lezzetinde, pratik, içinde hiç un olmadan yaptığımız kolay bir tarif. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Evet, yakından da tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.